Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Alize Angora Gold sim ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum. Şöyle tığımı da anlatayım. 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim hanımlar. Şimdi bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini çok istediniz. Pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapacaksınız onu anlatacağım. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle bu modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız onu size anlatacağım hanımlar. Şöyle küçük bir parça, model anlattığım parçamın üzerinde şöyle temsili bir kol ve yaka kesimi olacak. Siz daha geniş yaparsınız. Ben şöyle küçük bir şekilde anlatacağım. Şöyle sıramızı tamamladık. Şimdi kol kesimini yapacağım. Bir, iki zincir çekip dönüyorum. Döndüğümde şöyle zincirimiz var burada. Zincirimin içine batıyorum. Bir, iki. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Bakın şöyle trabzan. Diğer zincirim şöyle yine trabzanın tepesine trabzan. Buradaki zincirin içine bir tane batıyorum. Trabzan. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Tek tek trabzan örüyorum. Şöyle şurayı beğenmedim hanımlar. Şu zincirin içine atmadan şöyle trabzanların tepesine, buradaki zincire batmayalım. Trabzanlarımızın tepesine batalım. Oradaki çıkıntıyı beğenmediğim için bu şekilde şöyle daha düzgün gelmesi için ben daha önce hiç bir deneme yapmıyorum. Direktmen neyse onu sizinle paylaşıyorum. Burada beraber yapıyoruz. Bakın böyle daha düzgün bir şekilde. Burası kol altı kesimimiz hanımlar. Trabzanlarımın tepesine burada 5 tane trabzanım var. Tek tek batıp trabzan örüyorum. Dediğim gibi parçam çok küçük olduğu için bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle siz daha büyük bir parçada yapacağınız için kol altı kesimi şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Devam ettiğiniz zaman şu zincire batıp şöyle trabzan. Buradaki trabzanlara bakın. Trabzanlarımız var burada. Şöyle birinci değil. Şöyle boştaki ikinci trabzanın tepesine. Burada da iki tane trabzan. Zincirimin içine batıyorum trabzan. Şöyle önde göstereyim. Kol altı kesimimizi de bu şekilde devam edeceğiz ve bu trabzanların tepesine trabzan. Ben şimdi bunları sökeceğim sadece göstermek için. Onu gösterdim. Nasıl devam edeceksiniz? İkinci modeli nasıl kesersiniz? Onu göstermek istedim. Şimdi modelimi devam edeceğim. 2 zincir çektim. Trabzanımın beline. Dediğim gibi benim parçam küçük olduğu için şöyle bir model üzerinde kol kesimini göstermek istedim. Devam ederseniz de biraz önce yapıp söktüğüm gibi devam edeceksiniz hanımlar. Ben şimdi modelimi uygulamaya devam ediyorum. Yakaya gelene kadar yakada beraber yaka kesimine beraber başlayacağız. Şimdi ben bu şekilde modelimi örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar şöyle yaka kısmına geldim. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Bir ördüm kapatmıyorum. İkimi şöyle iki hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir iki üç hepsini bir kapattım. Burada kesim yapıyorum hanımlar. İpimi doluyorum. Bakın zincir çekmeden şuradaki zincire batıp şöyle kenar trabzanı yapıyorum.
1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Bakın şu boşluğa giriyorum. 4 zincir çekip buradaki modelimi uygulamaya devam edeceğim. Buradaki şöyle trabzanın başına top batıp şöyle 2 zincir ve buradaki trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 3 4 5 1 2 zincir, üçüncü trabzanın tepesine şöyle bakın kapattım. Modelimi ilk kez izliyorsanız hanımlar, bu videomun açıklama kısmına modelin kurulumunu linkini bırakacağım. Detaylı bir anlatımını, videosunun linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak videomu, modelin anlatımını, kurulumunu detaylı bir şekilde izleyip tekrardan gelip kol ve yaka kesimini de izleyebilirsiniz hanımlar. Ben şimdi bu şekilde devam ediyorum örmeye. Burası bizim yakamız. Evet hanımlar, şimdi kol kısmına geldim. Şöyle 1 2 zincir ipimi doluyorum. Burada 2 zincirimiz var. İçine giriyorum. Burada modelimi uyguluyorum. 2 3 4 5 tane trabzanımı ördüm ve dönüyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle şu şekilde 2 zincir çekip şuradaki trabzanın beline şöyle modelimiz uygulansın diye şöyle bakın 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Yaptığım 5 trabzanın beline, ilk trabzanın beline dolayıp şöyle trabzanlarımı uyguluyorum. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Burada işimiz yok hanımlar. Dediğim gibi parçam çok küçük olduğu için şöyle küçük bir kol altı kesimi yaptım. Şimdi bu şekilde modelimi uyguluyorum. Sıra sonuna kadar, yakaya gelince beraber kesime devam edelim. Evet hanımlar, şimdi yine yaka kısmına geldim. Buradaki trabzanın beline giriyorum. 1 2 beraber kapattım. İpimi doladım diğer trabzanın beline. 1 5 tane trabzanımız olduğu için önce 2 sonra 3 beraber kapattım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın şu zincirimiz var ya, içine batıp şöyle trabzanımı örüyorum. Bunu bitirdikten sonra hanımlar şöyle, sonra size anlatırım onu da. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Buradaki ortadaki trabzanın şöyle tepesine batırıyorum. Zincirimi sabitliyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin içine girip şöyle 5 tane trabzan modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 2 zincir, şu alttaki trabzanın 1 2 üçüncü ortadaki trabzanın tepesine şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım. 2 zincir, zincirin içine girip trabzanlarımızı uyguluyoruz. Şimdi buraya kadar yine örmeye devam edeyim. Bakın yakamız bu şekilde kesim oluyor. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldim. Dediğim gibi burada kesimimiz yok. Bunu nasıl devam ettiriyoruz modeli, onu göstereceğim. 2 zincir çektim. Bakın 3. trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki şöyle zincirimin içine batıyorum. Şöyle trabzan. 1 2 3 zincir
hatta 4-5 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle şu şekilde olacağı için onu 5 tane. Burada işlemimiz yok artık hanımlar, kol altında sadece model olduğu için dönüşleri nasıl yaparsınız onu göstermek istedim. Şimdi yaka kesimiyle, artık sadece yaka kesimiyle devam edeceğiz. Burada geldiğimizde yine modelimizi, zaten şuraya 5 tane trabzanımızı uygulayacağız. Yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Yaka kısmına geldik. Yine 1-2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın beline girdim. 1 kapatmıyorum. 2 beraber kapattım, ipimi doladım. 1 2 3 hepsini beraber kapatıyorum. İpimi doladım. Bakın buradaki zincirin şöyle içine batıyorum. Bu şekilde ve trabzanımı örüyorum. Bakın yakamız bu şekilde. Şöyle anlatayım size. Yeleğimizi yaptık, bitirdik hanımlar. Şuradan başlayarak sık iğne ile şunu şöyle doldurabiliriz veya istediğiniz herhangi bir oyayla etrafını şöyle yapabilirsiniz, oyalayabilirsiniz. 1 2 zincir çektim. Üçüncü trabzanın tepesine sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1-2 zincir ve modelimi uygulamaya devam ediyorum. 2 3 4 5. Bakın şöyle 1 2 3 modelimizi kesmiş olduk. Hatta 3,5. Burada da 1 2 3 4 modelimizi kesmiş olduk yakamızda. Bir model daha keseyim, ondan sonra düz devam edeceğim. Şimdi şuraya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şöyle yine kol altına 1 2 geldik. Şimdi bu zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 şöyle 5. de zincire batalım, kayma olmasın. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Trabzanımın şöyle beline giriyorum hanımlar. Burası kol altı, şöyle kol kenarı, kol altı değil hanımlar. Şöyle burası bizim kol altı. Şöyle göstereyim. Burası da devam ettiğimiz şöyle kol hizamız. Ve yine yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. 2 zincirimi çektim. Trabzanın beline girdim. 1 2 beraber kapatıyorum. İpimi doladım. Diğer trabzana 1 2 3 hepsini beraber kapatıyorum. İpimi doluyorum. Bakın burada zincirimiz var. İlk zincirin içine şöyle trabzanın tepesine diyelim batıyoruz ve kenar trabzanımı örüyorum. Yakamız bu şekilde hanımlar. Şimdi artık kesimi bitirdim. Yaka kesimini normal bir şekilde örmeye devam edeceğim. Biraz 1-2 model öreyim. O şekilde yakamız daha güzel kendini gösteriyor. Kesimi bitirdikten sonra, biraz ördükten sonra daha bir yakamız ortaya çıkmış oluyor hanımlar. Ben şimdi örmeye devam edeceğim. Artık kesimim bitti. Örüp geliyorum hanımlar. Burada bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yine buraya gelince yine beraber onu göstereyim son olarak ve biraz düz örmeye devam edeceğim. Evet hanımlar, yine şurayı da göstermek istedim. Kol altına geldik. 2 tane zincir çektim. Bakın burada şöyle ortadaki
Trabzanın tepesine bir iki zincir ipimi doluyorum. Şurada trabzanımın tepesine batıp alttaki trabzanın tepesine şöyle bir trabzan. Bir iki zincir, 3 4 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle trabzan. Yakaya kadar yine örmeye devam edelim. Kesimi bitirdik hanımlar. Şimdi düz bir şekilde nasıl gidip dönüş yapacağız onu anlatacağım size inşallah. Zaten geldik, onu da kapatmadan şöyle göstermek istiyorum. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Hepsini tek tek örüyorum. Dediğim gibi kesimi bitirdim. Yaka kısmındayım. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum. Bakın buradaki zincire batıyorum. Şöyle trabzanın tepesine trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincir, 2 de olur, 3 de olur. Buradaki şöyle ip dolamıyoruz. Buradaki üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile 1 2 ipimi doladım ve modelimi uyguluyorum. Dönüşümüzü de bu şekilde gelip buraya batıp dönüyoruz hanımlar. Kesim olmadığı için şurada yaparsak arttırmış oluruz. Bu şekilde modelimi ilerletmeye devam edeceğim. Evet hanımlar, şimdi yine yaka bölümüne geldim. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Bakın buradaki şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Burada kesimimizi bitirdik. Bakın 1 2 3 model. Şimdi yine 1 2 3 model. Modelimiz aynı sayıda olacak. Sadece yerleri değişiyor hanımlar. 1 2 3 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Buradaki boşluğa giriyorum. Kesimimiz bittiği için bunu da bu şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5. Şöyle zincirimizle beraber 6 olmuş oluyor. 1 2 zincir, 3. trabzanın beline girip bu şekilde artık örmeye devam ediyorum. 1-2 sıra öreyim. Şöyle gördüğünüz gibi zaten model artık kendini gösteriyor. 1-2 sıra örüp geliyorum artık. Evet hanımlar, şöyle yaka kesmemiz bu şekilde çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi kol altı kesimimizde, dediğim gibi bu temsili bir kesimdi. Çok küçük bir parçada model anlattığım için onun üzerine size kol ve yaka kesimini anlattım. Gerçekten çok güzel de oldu. Şöyle bu modele de başka bir yaka kesimi gitmez. Şöyle arkasını da göstereyim. Dediğim gibi etrafını istediğiniz şekilde oya isterseniz giderseniz, isterseniz sık iğne ile etrafını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.